Türkiye'den, Ankara'dan çok önemli haberlerimiz var. Bu haber maalesef yurt dışı emekliliği ile ilgili. Neden yurt dışı emekliliği? Bildiğiniz üzere Türkiye dünyada yurt dışında yaşayan vatandaşlarına emeklilik hakkı veren, Türkiye'de yaşamamalarına rağmen emeklilik hakkı veren tek ülke. Belirli bir miktarda para ödüyorsunuz ve emekli oluyorsunuz. İster yaşadığınız ülkede çalışın, çalışmayın hiç önemli değil. Özellikle ev hanımları hiç çalışmazsa bile Türkiye'de emeklilik hakları mevcut. Bugünkü rakamlara göre yaklaşık 450 bin lira civarında bir erkek para ödediğinde Türkiye'de emekli olabiliyor ve yaklaşık 2100 lira civarında da bir emekli maaşı alıyor. Bu rakam değerli izleyicilerimiz yaklaşık 450 bin lira. 2019 yılının 31 Ekim tarihinde yaklaşık 70 bin liraydı. Ancak çıkartılan bir yasayla maalesef bu oran yükseltildi. Emekli olabilme şartları çok ağırlaştı. Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olurken şu anda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Bağkur'dan emekli oluyor ve erkekler daha önce 5500 civarında bir günle borçlanırken şu anda 9000 gün borçlanmak zorunda ki ve 450 bin lira ödeyerek 2100 lira civarında bir emekli maaşı alsın. Şu anda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye'den emekli olan vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı 31 Ekim 2019 tarihinden önce, yani bu yeni yasa çıkmadan önce Türkiye'den emekli oldular. Bunlar nasıl emekli oldular? Ya toplu bir para ödediler ya da bir kısmı Türkiye'de olmamalarına rağmen bir iş yerinden kendilerini sigortalı gösterdiler. Her ay bir para gönderdiler ve günleri ve yaşı dolduğunda ise emekli oldular. Başta Almanya olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili, yurt dışı emekliliği yapanlarla ilgili ciddi bir durum söz konusu. Türkiye'de bulunmadıkları halde yurt dışında oldukları tarihlerde Türkiye'den kendilerini sigortalı gösteren ve sigorta primlerini ödedikten sonra, yani o şirketlere, kendilerini sigortalı gösteren şirketlere paralarını ödedikten sonra emekli olup maaş alanlarla ilgili ciddi bir durum söz konusu. Sosyal Güvenlik Kurumumuz yurt dışında yaşayıp Türkiye'den kendisini sigortalı gösterenlere bir soruşturma, araştırma başlattı. Kendilerinin sigortalı göründükleri tarihlerde eğer yurt dışındaysalar, bunu pasaport girişlerinden, gümrük girişlerinden görülüyor. Sisteme giriyorlar, görüyorlar. Artık her şey bilgisayarda olduğu için çok basit. Bu vatandaşlarımızın emekliliklerini iptal etmeye başladı. Eğer siz de yurt dışında bulunduğunuz tarihlerde Türkiye'de kendinizi sigortalı gösterdiyseniz sizin için de alarm durumu söz konusu. Bakın değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de maalesef bazı şirketler para karşılığında bu dolandırıcılığı yaptı. Bunun adı dolandırıcılık. Şöyle ki, örneğin siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Her ay bir tane şirkete diyorsunuz ki beni sigortalı göster, bir para gönderiyorsunuz bir iş yerine. Parayı siz bu şirketin ya da iş yerinin sahibine her ay gönderiyorsunuz, sigorta primini. Sonra emekli oluyorsunuz, emekli maaşı almaya başlıyorsunuz. Sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri bir araştırma yapıyorlar. Bir tane şirket var. Örneğin bir çay ocağı kadar ya da 10 metrekare yerde 100 kişiyi sigortalı göstermişler. Şimdi fiziken zaten mümkün değil. Sizi sigortalı göstermiş. Ve bu şirketler çoğu zaten devlete prim ödemiyor. Ortaya çıkıyor zaten. Bu işin içerisinde bir iş var. Size bir mektup geliyor yaşadığınız ülkeye, deniliyor ki sizin emekliliğiniz şüpheli. Şu anda almış olduğunuz emekli maaşını durduruyoruz diyorlar. Oraya şüpheli kodu düşülüyor. Ve sizi çağırıyorlar. Diyorlar ki müfettişler, nerede çalıştınız? Adresi ne? Patronunuz kim? Ne iş yapıyordunuz? Maaşınız kaç para? Elden mi alıyordunuz bu parayı? Bankaya mı yatıyordu? Ve sizin sigortalı göründüğünüz tarihlerde neden yurt dışındaydınız diyor. Ne diyeceksiniz?
Ya işte ben para gönderdim ne oldu, bu oldu mu diyeceksiniz. Yoksa ikrar mı edeceksiniz? Evet ya işte şöyle oldu böyle oldu diyeceksiniz. Eğer sizin Türkiye'de bulunmadığınız halde yurt dışında yaşadığınız tarihlerde Türkiye'de bir sigortalılığınız varsa, bu şekilde emekli olduysanız sizin de durumunuz sıkıntıya girdi demektir. Bu bir. İkincisi, şimdi diyeceksiniz ki peki SGK ne yapıyor? SGK, Sosyal Güvenlik Kurumumuz, bugüne kadar almış olduğunuz tüm maaşları faiziyle beraber geriye istiyor. Ödeyemediniz diyelim. Türkiye'de bir mal varlığınız varsa ikinci safhada buna icra geliyor, el konuluyor, devlet parasını alıyor. Emekli maaşı ya da devletten almış olduğu maaşı kesilenlerden ikinci grup var. Şimdi lütfen burayı çok iyi dinleyin. Türkiye'de yaşıyor adam. Kocasıyla aynı evde yaşıyor. Kadın. Ve boşanıyorlar. Boşandıktan sonra annesinden ya da babasından kalan yetim maaşını alıyorlar. Türkiye'de maalesef ve maalesef değerli izleyicilerimiz, sahte boşanmalar yaparak annesinden ya da babasından kalan yetim maaşını almak için sahte boşanma yapan insanlar mevcut. Bunlar da genellikle şikayet üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri tarafından tespit ediliyor. Almış oldukları yetim maaşları faiziyle beraber kendilerinden geriye isteniyor. Boşanmalarının sahte boşanma olduğu ortaya çıkıyor. İşte değerli izleyicilerimiz, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu tür olaylara tevessül etmemesini rica ediyorum. Aksi halde yarın öbürsü gün çok ciddi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aman siz olun. Sakın ola ki bu olayı yabana atmayın. Sizlerden ricam bu. Bakın değerli izleyicilerimiz, biz bu konularla ilgili çok sayıda haber alıyoruz. Bunlar haksız yere edinilen maaşlar, paralar. Aman siz olun. Bu tür olaylara ne tevessül edin ne de aklınızdan geçirin. Bakın değerli izleyicilerimiz, yanlış er ya da geç ortaya çıkacaktır. Hiç bu işten kaçarınız yok. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu neredeydi? Niye biz emekli olana kadar ortaya çıkmadı da emekli olduktan sonra ortaya çıktı? Haklısınız. Hiçbir şey söyleyemem. Sosyal Güvenlik Kurumu size emekli etmeden önce, emekli maaşı bağlamadan önce bu araştırmayı yapması lazım. Tamam. Personel eksikliği, devletin hantallığı, bunları kabul ediyorum. Ama er ya da geç bu olay ortaya çıkıyor. Yani hiç bu işten kaçarınız, göçeriniz yok. Şimdi bakın, bu alınan paralar faiziyle beraber sizden geri alınacak. Çoğu vatandaşımızın zaten şu anki ekonomik şartlar içerisinde bu paraları geriye ödeme şansı yok. Elinde avucunda bir şey yok. Emeklinin aldığı para zaten karın toklu. Vatandaş da aman Türkiye'de bir güvencem olsun, aman bir emekli maaşım olsun diye bunu yapıyor. Yarın öbürsü gün ama böyle bir olayla karşılaştığında bilin ki bu iyi niyetle çıkılan yol maalesef kötü bir yol oluyor. Türkiye'de herhangi bir mal varlığı varsa bu kişinin o güne kadar almış olduğu emekli maaşı faiziyle beraber bu mal varlığına haciz konularak, satılarak devlet tarafından geriye alınıyor. Benim sizlerden ricam şu: aman dikkatli olun. Eğer böyle bir hakkınız yoksa, siz Türkiye'de değilseniz, yurt dışında yaşıyorsanız, Türkiye'den bir yerden kendinizi sigortalı gösterip sonra da
bu sigorta primleri sayesinde emekli olmak gibi bir yola çıkmayın. 2 gün sonra ortaya çıkacak. Sonra başınız ağrıyacak. Benim tavsiyem bu. Değerli izleyicilerimiz, bizler Ateş Hattı'nda bu tür konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Mutlak surette Ateş Hattı'na abone olarak gelişmeleri, son dakika haberlerini lütfen takip edin. Şunu unutmayın değerli izleyicilerimiz, Ateş Hattı sizlerin de görüşlerine açık. Konuyla ilgili yorumlarınızı mutlak surette videomuzun altına yaparak bizlere ulaştırın. Bizler bu yorumların hepsini tek tek okuyoruz. Sizlere çözüm yollarını anlatmaya çalışıyoruz. Sizin dertlerinizi bir şekilde yetkili mercilere bu mecradan paylaşıyoruz.